Dün akşam öyle bir gece yaşadık ki ardı ardına açıklamalar geldi. Hepimiz hangi tarafı dinleyeceğimizi şaşırmış durumda televizyon kanallarına baka kaldık. Hepsi saat 22 civarına ayarlanmış gibi bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması, diğer taraftan da Powell'ın açıklaması. Valla gözlerimiz şaşı oldu. Hangi kanalda hangisini seyredeceğimizi, hangi taraftan bilgiler alacağımızı şaşırdık. Neyse konuya hemen girelim. Konuya başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımı dışarıdan seyreden arkadaşlarımız varsa da hepsini tek tek kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, Kemal Kılıçdaroğlu ile hemen başlayalım. Saat 10'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda 6 milyar dolarlık bir ihale usulsüzlüğünden bahsetti kendisi. Bunu zaten hepiniz takip etmişsinizdir. Benim anladığım kadarıyla bir ihale var. Bu ihale 3 milyon veya 3 milyar dolara verilmesi gerekirken, yani bir ihale açılmış. Bu ihalede sonuçlanmış 3 milyar dolara, fakat 3 milyara yaptırılması gereken bu ihale iptal edilmiş ve bu ihale 9 milyar dolardan tekrardan açılmış ve başka bir kuruluşa verilmiş. Yani arada diyor 6 milyar dolarlık ihalede bir zarara uğratıldık şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları vardı. Ardından hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın iddialarına döndük. Diğer bir kanalda ise Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kendi döneminde olanlardan bahsetti. Bu dönemde olan ve İstanbullunun zorluklarla, karlar nedeniyle yollarda kalışını ve kendi döneminde İstanbul'da yaptığı olaylardan bahsetti. Gazetecilerin sormuş olduğu sorular arasında ilginç bir soru da vardı. 20 Aralık gecesi olanlardan bir soru gene Cumhurbaşkanımıza geldi. Cumhurbaşkanımız da o günkü olayların tamamen doğal akışıyla işlediği şeklinde bir cevap vermiş oldu. Evet, ardından hemen Powell, en önemli gecenin konuşması. Powell'ın konuşmalarına odaklandık. Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalardan neler anlamalıyız? Sizlerle birlikte bunu hemen teknik analizimizi de değerlendirerekten bulmaya çalışalım. O gece arkadaşlar Powell özellikle, dikkat ettiyseniz, gelişmekte olan ülkeler vurgusunu çok fazla kullandı. Yani Powell demek istiyor ki bizler faiz arttırımına sert bir şekilde Ocak ayında başlayabilirdik. Fakat gelişmekte olan ülkeler buna henüz hazırlanamadı. Fakat biz Mart ayı itibariyle varlık alımlarını Mart ayının başında sonlandırmayı ve artık faiz arttırımlarına başlayabiliriz sinyalini net bir şekilde vermiş oldu arkadaşlar. Yani burada demek istiyor ki hazırlığını bitiren artık bitirsin ve buna göre de kendi ekonomilerini, merkez bankalarının e, almış olduğu para politikalarını bizim faiz yükseltmemiz yönünde, kullanması yönünde rezervlerinizi yükseltin anlamını taşıyan bir açıklama yaptı. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin zor durumda kalması tekrardan ABD ekonomisini vurabilir şeklinde açıklamaları vardı. Ama artık bu yükselen enflasyonun kalıcı olduğunu ve bununla bir mücadelenin gerekliliğinin şart olduğunun altını da Powell çizmiş oldu. Evet sevgili dostlar, artık bugünden itibaren kademeli bir şekilde e, dünya merkez bankaları ve dünya piyasaları artık bence kendilerini Mart ayına hazırlayacağından dolayı piyasalarda dönen dolar miktarının yavaş yavaş daha kısıtlı bir şekilde ülkeler tarafında tasarruf amaçlı kullanılacağından dolayı, yani dolar bulumu dünya genelinde
kademeli bir şekilde zor bulunmaya başlayacağı bir dönem içerisine, bir yıl içerisine girmiş gibi gözükmekteyiz. Bizlerin özellikle Merkez Bankamızın da bir an önce ne yapıp edip bu rezervlerini bir şekilde tamamlaması ve Powell'ın Mart ayında başlatacağım dediği bu faiz artışlarına bizler de iyi bir şekilde yakalanmamız gerekli. Aksi takdirde bu dolar TL kurunu 18 TL'lerde bile tutamayabiliriz. Şubat ayı içerisinde Ocak ayı enflasyon verileri de var. 3 Şubat günü bu enflasyon verileri de açıklanacak. Büyük bir ihtimalle de bakın arkadaşlar, büyük bir ihtimalle de enerji maliyetleri ve gıda maliyetlerinin enflasyonist baskı üzerinde Ocak ayı enflasyonunun da 36 bas puan seviyesinden tekrardan bir 50 bas puan üzerine doğru çıkma ihtimali de ekonomistler tarafından dillendirilmekte. Hatta 50'yi bile geçebiliriz. Teknik açıdan da üçgen içerisinde sıkışan dolar TL kuruna zaten baktığımız zaman burada da pek bir zamanın kalmadığı görülmekte. Burada yukarıda her zaman için takip ettiğimiz 14.05 bölgesi bizler için en önemli takip ettiğimiz bölge. Eğer ki burada artık kademeli bir şekilde 13.80, 14.05 civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar devam eder. Bu 14.05 seviyesi dolar TL kurunda sert bir şekilde bu enflasyon verisine doğru yukarı yönlü kırılır ise ilk etapta 15-25 seviyelerine doğru giden bir dolar TL kuru maalesef ki izleriz ve bu dolar TL kuru yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu 15-25 üzerinde bile tutunamayabilir. Bunun üzerinde 16-25 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Dolar TL kurunda artık tamam, buradaki hareket durdu. Aşağı yönlü hareket başladı diyebilmemiz için ise arkadaşlar tam şuradaki 12.70 civarından dolar TL kurunun aşağı yönlü bir satış görmesi şart. Eğer ki bizler bu bölge içerisinde bir satış ve kapanış yaşayabilir isek işte o zaman buradaki yataylığın aşağı yönlü döndüğü sinyalini verebiliriz. Fakat stokastik indikatöründe de görüyorsunuz burada bir aşağıda birleşme ve buradan çarpan etkisiyle yukarı yönlü bu stokastiğin de dönme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü bütün dünya genelinde artık cimrilik döneminin olacağı, bolca dolar harcamalarının kısıtlanacağı, enerjinin kısıtlanacağı bir dönem içerisine maalesef ki 2022 kış ayları içerisinde girmiş bulunmaktayız. Seralarda Allah göstermesin, evet seralarda büyük bir don olayı veya sel olayı yaşanması durumunda ise pazarlarda ve marketlerdeki gıda fiyatlarında çarpı 2 etkenli yukarı yönlü enflasyonist baskının daha da fazla hissedilmesi olayına da girebiliriz. Türkiye ekonomisi çok ince bir çizgi üzerinde ilerlemekte ve bu ince çizgi üzerinde kalp atışları şeklinde bu grafiği inceleyecek olursak arkadaşlar inşallah bu kalp grafiği şeklindeki beklentilerimiz aşağı yönlü doların 12.70 seviyesi altına çekilebilirliği yönünde üretimi destekleyici, çiftçiyi destekleyici önemli adımların atılması yönünde değerlendirilir diye düşünmekteyim. Fakat bununla ilgili baktığımız zaman şu an herhangi bir adım görülmemekte. Hala da bu üretici ve çiftçiyle ilgili maalesef ki kanunlar ve destekleyici politikaları görememekteyiz. Bunları göremediğimiz sürece İran tarafındaki enerji krizinin daha da ilerlemesi durumunda artık sanayicilerden de ses çıkmaya başladı. Yıllık anlaşmaları var. Yetiştirilmesi gereken
ürünler var. Bu ürünlerin yetiştirilmemesi durumunda yenilecek cezalar var, ödenecek maddiyatlar var arkadaşlar. O yüzden bunların çarpanları da ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir. Bir an önce toparlanabilmemiz, bu döviz tevdiat korumalı hesapların da mutlaka çalışılabilirliğinin yüksek derecelere bir şekilde çıkartılması gerekli diye düşünmekteyim. Şu an çünkü bütün politika bunun üzerine kurulmuş gibi durmakta. Sanayicilerin şu anki durumda zor durumda kalmalarından kaynaklı harcamalarında dolar bozdurabilirler mi? Bu tevdiat hesaplarına geçebilirler mi? Bir miktar bu sıkıntıdan dolayı dolar bozdurma ihtiyacı duyabilirler. Evet, buradan geçişler olabilir. Fakat böyle zorlama yoluyla geçişleri sanayiciye maalesef ki dayattırılması da hoş bir şey değil. Her şeyin gönül rızasıyla yapılması ülkemiz açısından ve hepimiz açısından daha iyi olacağını düşünmekteyim. İnşallah önümüzdeki günlerde enflasyonla ve dolar kuru ile ilgili yeni adımlar, sağlam adımlar atılabilir ve biz de aşağı seviyelere doğru gelen bir dolar TL kuru izleriz. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman dolar TL kurunda yukarıda 13.80-14.05 bandının tekrardan zorlanacağı bir dönem içerisine girebiliriz şeklindeki bende bir kanı oluştu. Bir an önce toparlayabilmemiz, ekonomimizin düzelebilmesi, CDS'lerimizin düşürülebilmesi için hızlı bir şekilde adımlar atılması dileğimle diyerekten bu videomu sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.